Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli, çok güzel, çok farklı bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde vişne çürüğü ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Çok farklı, çok güzel, hoş bir model oldu hanımlar. Tabanımız bu şekilde. Patiğimizin kenarları, topuk kısmı. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Ben her zaman olduğu gibi patiğimi burun kısmından başladım. Renkli ipim ile 12 ilmek olarak. 12 ilmek atacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. İlk sırada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri döndüm. Ön yüzdeyim. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 şişede geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden başlangıç yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız 3. şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında da ilmek çıkartabilmek için tığımdan yardım alacağım. Hanımlar, başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bu şekilde. 3. şişimde 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeğim. 5 ve bir ilmek daha çıkarttım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2, 3, 4, 5 ve şu kenara girerek bir ilmek de bu kenardan çıkartıyorum. 6. 4 şişte de 6 ilmek oldu. Şimdi 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 şiş patik burnunda, 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Boş olan şişim ile sıradaki şişteki ilmeklerimi öreceğim. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. İkinci şişimdeki 6 ilmeğimi de ördüm. 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. 4 şişimizi de tamamladık. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim hanımlar, artırma zamanı. Artırmaları şöyle patik burnuna baktığımızda şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. İlk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarım sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine ördüm. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve artırmamı yapıyorum yine burada. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişimde de 7 ilmeğim oldu. Dördüncü şişime geldim. Kenarımız hanımlar şöyle baktığımızda şu sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum.
Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Tekrar ilk şişime geldim. Bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra artırma yapmayacağız hanımlar. 4 şişimdeki 7 ilmeği de düz öreceğim. Sebebi şu, her sıra artırma yaparsam şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine artırma yapmadan örüyorum. Üçüncü şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Yeniden artırmaları yapalım. Kenarımız hemen başta ve yine ilk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki hemen bakın şurada ilmeğim var. Şu ilmeğin kenarına giriyorum. Bunu düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar başta hemen. İlk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeği de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimizde 8'er ilmeğimiz oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patiğimizin burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım. Ardından birlikte modelimize başlayacağız. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Şimdi krem ipimi ekleyeceğim. İlk şişimdeyim. Birinci şişimiz bu. İlmeklerimizi krem ile öreceğiz hanımlar. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu renkli ipime düğümleyeceğim. Patiğim sökülmesin diye. Buraya 2 tane bir düğüm attım. İlmeklerin tamamını krem ile düz olarak örüyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişteki ilmekleri de, yani 4 tane şişimiz var. 2 sıra boyunca krem ipimiz ile öreceğiz. Yani 4 şişimizi bir kere krem ipimizle düz öreceğiz. Ardından tekrar bir sıra daha düz öreceğiz. 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi bu modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Her 4 sırada bir modelimizi tekrar ediyoruz. Şimdi modelimizde ilk şişimizde birinci sıradayız. İlk ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Şimdi ilk desenimi yapacağım. Renkli ipimi aldım elime. Önde 3 ilmeğim var. Üçlü olarak bakın şöyle. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne şöyle bırakıyorum. Ardından bu 2 ilmeği ve yanındaki 3 ilmeği de alıyorum. Bakın üçünü bir topladım. Şimdi bu 3 ilmeğin içinden renkli ipim ile 3 ilmek çıkaracağım. Şöyle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. 2 oldu. Aynı yere girerek tekrar bir ilmek daha çıkarttım. 3. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduk. İlk modeli yaptık. Model aralarına 5'er tane krem örüyoruz. 3, 4, 5. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Önde 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne bıraktım. Bu 2 ilmeği ve yanındaki üçüncüyü de alıyorum. Bu 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeğimi çıkarttım. İkinci modeli de böylece oluşturdum. Arada 5 kremim var. 1, 2, ikinci şişimden devam ediyorum. 3, 4, 5. Diğer modelimi yapacağım. Tekrar renkli ipimi aldım. Öncelikle şu öndeki ikinci ilmeği ilk ilmeğin önüne
getirdim. Sonra bu 2 ilmeği ve yanındaki üçüncüyü de aldım. Üçünü bir örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Modeli yaptık. Araya 5 tane krem örüyorum. 2, 3, 4, 5. Tekrardan modelimizi kuracağız. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirttim. Bu 2 ve üçüncü ilmeğimi de aldım. Şöyle bu 3 ilmeğin içinden yine renkli ipim ile 3 ilmek çıkartıyorum. Modelimizi yaptık. Şimdi 3. şişime geldim. Model arasında 5 ilmeğimiz var. 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4 ve 5. Şimdi bir diğer modelimizi yapacağım. Yine renkli ipi alıyorum. Öndeki ikinci ilmeği ilkinin önüne getirdim. Hemen solundaki bir ilmeği de aldım. 3 ilmeği aldım. Bu 3 ilmeğin içinden yine renkli ipim ile 3 ilmek çıkarttım. Krem ipimi alıyorum. 5 tane krem. 3, 4 ve 5. Tekrardan model yapacağım. Bu 3. şişimde bir ilmek kaldı. Modeli kurabilmek için bu bir ilmeği 4. şişime alıyorum. Şimdi bu ikinci ilmeğimi ilk ilmeğin önünde bıraktım. Şöyle bu 2 ilmeği ve yanındaki üçüncüyü de aldım. Bu renkli ipimi alıyorum. 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. İpimi şişime doluyorum ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar araya 5 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden renkli ipimi aldım. Bu 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkaracağım. İkinci ilmeğimi ilkin önüne bıraktım. Yanındaki üçüncüyü de aldım. 3 ilmeğin içinden renkli ipim ile şöyle 3 ilmek çıkartıyorum ve kalan 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Böylece modelde birinci sıramızı yaptık hanımlar. Şimdi geldik modelimizde ikinci sıramıza. İlk şişimdeyim. Yapacağım işlem şu. Bakın şurada bir tane renkli bir krem ilmeğim var. Bu renkli ile kremi yer değiştiriyorum. Bu renkli ilmek önden gelecek şekilde, krem arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Bu vişne ilmeğimi vişne ipim ile örüyorum. Krem ile ördüm. Burada 2 tane vişne var. Bu ortadakini yine vişne ipim ile ördüm. Bu 3. vişne ilmeğimi de solundaki krem ile yer değiştiriyorum. Yine bu vişne ilmeğim önde, krem arkada olacak şekilde. Önce kremi, sonra da vişne ilmeğimi vişne ipim ile ördüm. İlk modelimizi yaptık. Model arasında 3 kremimiz var. 3 kremi ördüm. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Bu krem ilmek ile hemen bu ilk vişne ilmeği yer değiştiriyorum. Şöyle vişne ilmekler önden gelecek şekilde yer değiştireceğiz. Vişne ilmeğimi vişne ipim ile ördüm. Bir krem örüyorum. Bir ilmek vişne ördüm ve 3. vişne ilmeğimi de solundaki krem ile yer değiştirdim. Krem ilmeğimi krem ipim ile, vişne ilmeğimi de vişne ipim ile ördüm. Böylece ikinci modelimizi de yaptık. Model arasına yine 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan modelimi yapıyorum. Bakın bu vişne ilmek ile kremi yer değiştirdim. Vişne ilmeğimi vişne ipim ile örüyorum. Krem ilmeğimi krem. Ortadaki bir vişneyi vişne ile ördüm. 3. vişne ilmeğimi de solundaki krem ile yer değiştiriyorum. Krem ilmeğimi krem ile, vişne ilmeğimi de vişne ipim ile ördüm. Araya 3 tane krem örüyorum. Bu şekilde bakın modeli oluşturduk. Diğer modelimi yapıyorum. Yine vişne ile kremi yer değiştirdim. Önce vişneyi vişne ile, krem ile ördüm. Ortadaki bir vişneyi vişne ile ördüm. Şimdi burada bir vişne var. Hemen 3. şişimde de bir krem. Bu ikisini yer değiştiriyorum. Bu krem ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Bu vişne ilmek de mecburen 3. şişe kaydı. Vişne ilmeği de vişne ipim ile örüyorum. Model arasına yine 3 tane kremimi ördüm. Diğer modelimi yapıyorum. Yine yer değiştiriyorum. Vişne ilmeğimi önce ördüm. Sonra kremimi. Ardından tekrar bir vişne. Bu 3. vişneyi de solundaki krem ile yer değiştiriyorum. Önce krem ilmeği krem ipim ile, vişneyi de vişne ipim ile ördüm. Model arasına yine 3 tane krem örüyorum. Şimdi burada bir ilmek var. Bakın. 4. şişimde de vişne ilmeklerim var. Bu bir ilmek ile bakın şu ilk vişneyi alıyorum. Vişne önden gelecek şekilde yer değiştirdim. Vişne ilmeğimi vişne ipim ile ördüm. Krem ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Ortadaki bir vişnem vişne.
Üçüncü vişne ilmeğimi de solundaki krem ile yer değiştiriyorum. Krem ilmeğimi krem ile, vişne ilmeğimi de vişne ipim ile ördüm. Arada 3 tane kremim var. Sonuncu modele geldik. Bunu da yine diğerleriyle aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Evet ve son 3 ilmeğim krem. Modelimizin hanımlar bu şekilde ikinci sırasını tamamladık. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelimde 3. sıradayım. Bu 3. sıramızda bakın burada vişne, krem, vişne, krem, vişne ilmeğimiz var. İlk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Tam ortadaki vişneyi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi krem ile düz örüyorum. Bu sıramızda 7 krem 1 vişne olacak şekilde devam ediyor. Bakın 7 krem tam ortadaki bir vişneyi örmeden aldım. Tekrardan 7 ilmek krem örüyorum. İkinci şişimdeyim. Modelin tam ortasındaki vişne ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Modelimizin 3. sırasını bu şekilde örüyoruz. Bakın ortadaki vişneyi örmeden aldım. Arada 7 tane kremimiz var. 3. şişimden devam ediyorum. Ortadaki vişneyi örmeden aldım. 7 ilmek krem. 4. şişime geldim. Şu 7. kremim, ortadaki bir vişneyi örmeden aldım. Tekrardan 7 tane kremimi örüyorum. Bir vişneyi örmeden aldım. Kalan ilmeklerim krem. Modelin 3. sırası bu şekildeydi. Geldik 4. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerin tamamını krem ipimiz ile örüyoruz. Modelimiz bu kadardı. 4 sıradan oluşan modelimizin yapılışı bu. Diğer modeller de aynı şekilde yapılıyor fakat kaydırmalı bir model. Sizlere zaten onu da şimdi göstereceğim. Devam ediyorum yine. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmekleri de düz örüyorum. Böylece 4 sıradan oluşan ilk modelimizi tamamlamış olduk. Sonuncuyu da ördüm. Evet hanımlar bakın şeklimiz ortaya çıktı. Bakın şeklimiz bu. Çok farklı, güzel, değişik bir model. Görüntümüz bu. Hemen şimdi ikinci modeli başlatacağız hanımlar. Model 4 sıradan oluşan model biter bitmez bir diğer modelimize hemen başlayacağız. Dediğim gibi kaydırmalı bir model bu. Başlayalım ikinci modeli. Şimdi ilk iki modelin tam ortasına gelecek şekilde ikinci modeli yapacağız. Bakın iki modelin ortada 3 tane krem düz ilmek görünüyor. Bu düz ilmeği ilk modelimizi yapacağız. Bu defa ilk 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şöyle vişne ipimi de atlatarak yaklaştırdım. İkinci modelde birinci sıramız. İlk 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk modele başlarken 1 krem örerek başlamıştık. İkinci modelde 5 krem örerek modelime başladım. Şimdi öndeki 3 ilmeği şöyle alıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne getirdim. Öndeki 3 ilmeğimi içinden şöyle renkli ipim ile 3 ilmek çıkartıyorum. İlk modelimizi yaptık. Ve yine model aralarında 5'er ilmek kremimiz var. 3, 4, 5. Şimdi tekrardan ikinci modelimizi yapacağız. Burada bir ilmek kaldı. Modeli kurabilmek için bu bir ilmeği ikinci şişime alacağım. Bilek ayrımı yaparken ilmekleri tekrardan 14-14 ayıracağız hanımlar. İlmekler şişlerde kayma yapabiliyor modelden dolayı. İkinci ilmeği ilkinin önüne aldım. Solundaki 3. ilmeği de aldıktan sonra bu 3 ilmeğin içinden vişne ipim ile 3 ilmek çıkartıyorum. Şu birinci ilmeğim, ipimi şişime doladım. Aynı yerden 3. kez ilmeğimi çıkarttım. Model arasında yine 5 ilmek var. Model bu şekilde kuruluyor. Her 5 ilmekte bir model kuruyoruz. 5 kremi ördüm. Tekrardan ikinci ilmeği ilkinin önüne koydum. Bu 3 ilmeğin üçünü bir alıyorum.
Şöyle 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım vişne ipim ile. Model aralarına yine 5'er tane krem örüyoruz. Bu şekilde. İlk 2 şişimizi yaptık. Her 5 ilmekle bir aynı modeli kuracağız. 3. ve 4. şişimizi de örelim gelelim. Evet, modelimi kurdum. Bakın 4. şişimdeki son 3 ilmeğime yine modelim denk geldi. Modelimi yaptım. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 2. sıramız. Bu sıramızda hanımlar ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bu krem ile bakın bu ilk vişne ilmeğimi yine yer değiştiriyorum. Önce şu vişne ilmeğimi vişne ipim ile öreceğim. Sonra krem ile. Ortadaki bir vişne ilmeğimi yine vişne ipim ile örüyorum. Şimdi bu 3. vişne ilmeği de solundaki krem ile yer değiştirdim. Önce kremimi sonra vişne ilmeğimi örüyorum. Bu defa model aralarında yine 3'er kremimiz var. Diğer modeli yapacağız. Bu krem ile ikinci şişimdeki bakın ilk vişneyi aldım. Yer değiştiriyorum. Önce bu vişne ilmeği vişne ipim ile örüyorum. Bir krem ile ördüm. Tekrar ortadaki bir vişne ile örülüyor. Hemen 3. vişneyi de solundaki krem ile yer değiştirdim. Krem, vişneyi de vişne ipimle ördüm. Model arasına 3 tane krem örüyoruz. Tekrardan diğer modelimi yapıyorum. Vişne ile kremi yer değiştirdim. Önce vişne, sonra kremi ördüm sırayla. Ortadaki bir ilmeğim vişne. 3. vişneyi de yine solundaki krem ile yer değiştirdim. Krem ilmeğimi vişneyi de vişne ipim ile ördüm. Arada yine 3 tane kremimiz var. Modelin ikinci sırasını bu şekilde devam ettiriyoruz. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde yapalım gelelim. Evet, modelimizi yaptım. 4. şişimdeki sonuncu modelimdeyim hanımlar. Bu modelimizi de şöyle yapacağım. Bakın. Yine krem ile vişneyi yer değiştirdim. Önce vişne ilmeğimi örüyorum. Ardından kremimi. Ortadaki bir vişneyi vişne ile ördüm. Bu son vişne ilmeğimi de bu ilk şişimdeki krem ile yer değiştireceğim. Model tam düşsün diye. Bakın vişne önden gelecek şekilde, krem arkadan gelecek şekilde. Önce krem ilmeğimi krem ile, sonra da bu ilk ilmeğim artık model olarak düştü. Bunu da vişne ile ördüm. Bu şekilde 3. sırayı da tamamladık hanımlar. Bakın burada ilk ilmeğim vişne oldu. Şimdi modelimizde yine ilk şişimizde 3. sıradayız. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 tane krem ördüm. Ortadaki bir vişneyi örmeden alıyorum. Modelin devamında 7 ilmek krem öreceğiz. Ortadaki bir vişne ilmeği örmeden sağ şişimizi alacağız. Bakın şu 7. kremim. Bir vişneyi örmedim. Tekrardan 7 ilmek krem örüyorum. 7 krem. Ve bir ilmek vişneyi örmeden alıyorum. Böyle devam ediyor model. 7 tane krem, bir vişne olacak şekilde. Şimdi 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, 3. ve 4. şişimi de ilk 2 şişimde olduğu gibi yaptım geldim. Şimdi tekrar ilk şişimize geldik. Modelimizde bu 4. sıramız. Bu sıramızda ilmeklerin tamamını krem ile öreceğiz. Hepsi krem. Böylece ikinci modeli de tamamlamış olduk. Model artık bu şekilde devam edip gidecek. 3. modeli yapacağız. Ardından 4. modeli 5, 6 böyle kaydırmalı devam edip gidecek. İkinci şişimize geldik. Yine aynı şekil buradaki ilmekleri de düz örüyoruz. Modelimizde hanımlar tekrar ediyorum. İlk modele başlarken bir krem örüp öyle başlamıştık. 4 sıradan oluşan ilk model biter bitmez de ikinci modele başladık. İkinci modelimize başlarken de ilk şişimizde 5 krem örüp modelimizi kurmaya başladık. Şimdi 3. model yine ilk modelle aynı şekilde devam edecek. İkinci model 4. model ikinci model ile aynı şekilde devam edecek. Model bu şekilde aynen birbirini tekrar edecek. İkinci şişimizdeki ilmeklerimizin de tamamını krem ile düz ördük. 3 ve 4. şişimizdeki ilmeklerimizi de yine aynı şekilde düz öreceğiz. Bu şekilde bu iki şişimizi de düz örelim, ardından buluşalım. Evet, 3. ve 4. şişimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimizdeyiz. 3. modelimize başlayacağız. Dediğim gibi bakın 3. model ile ilk model aynı hizadan gidiyor. 1. model, 3. model, 5. model, 7. model. İkinci model ile de 4. ve 6. model aynı hizada aynı şekilde yapılıyor.
Bakın kafanız karışmasın. İsterseniz hemen ilk modele başlayalım. İlk modelimizi yaparken bakın 3. modeldeyiz. Ne yapmıştık? Bir ilmek düz örmüştüm. Ardından şu öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeği ilkin önüne getirdim. Bu 3 ilmeğin üçünü bir keserek ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3 ilmek çıkarttım. Model aralarında 5 ilmek krem örmüştük. Her 5 ilmekte bir modelimizi kurmuştuk. Şimdi ilk modelin sıralamalarını takip ederek bu 3. modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten yerleri belli. Aralarda 3'er ilmek boşluk var. Bakın model arasında bir önceki model arasında. Bu 3 ilmeğe model kuracağız. Bu 4 sıradan oluşan model bitince 4. modele başlayacağız. Onu da 2. model ile aynı hizada aynı sayılarla aynı şekilde yapacağız. Zaten ilk 2 modeli yaptım. Sizlere gösterdim. Diğer modellerde aynı şekil ilerleyecek. Ben patiğimin ön bölümüne toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model yaptım. Bu benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Dileyen buraya daha büyük yapmak isteyenler varsa buraya 8 model yapabilir. Dileyen bir model eksik yani 6 model yapabilir. En güzel ölçü alma yöntemi de şudur. Patiğinizi örerken ayağınıza giyin, deneyin hanımlar. Bilek bölümüne gelene kadar modelinizi kurmaya devam edin. Hani benim verdiğim sayılar benim ölçüme göre geçerli. Belki siz benden büyük yapacaksınız, belki küçük. Bu tamamen sayılar sizin ölçünüze göre farklılık gösterir. Dediğim gibi ben 7 tane modelimi yaptım. Sonra bilek ayrımına geçtim. Patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 7 adet modelimi bu şekilde ördüm ve geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. En son 7. modelimin 4. sırasını yaptım. Burada bıraktım. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. Fakat modelimizi kurarken ilmekler şişten şişe kaymıştı yani. Ben burada tekrar şişlerimi 14'er ilmek olarak düzenledim. Bilek ayrımında tam ortalı bir görüntü oluşsun diye. Bu aşamada hanımlar krem ipimi kullanmayacağım artık. Bu renkli ipim ile ilmeklerimi öreceğim. Hepsini düz olarak vişne rengi ipim ile örüyorum. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca bu renkli ipimiz ile örelim. Yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Bir kere daha öreceğiz. 2 sıra olacak. Krem ipimizi de kesip arkaya ucunu düğümleyebiliriz. Modelin devamında artık renkli ipimizi kullanacağız. Şimdi 2 sıra örelim, gelelim. Evet, 2 sıra ilmeklerimi renkli ipim ile ördüm, geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bilek ayrımı yapacağız hanımlar. Şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bilek ayrımı için ilk şişimdeyim. Şişimde son bir ilmek kalana kadar ördüm. Bu sonuncu ilmek ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Şu patiğimizin bilek kenarlarına şuralara ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa düz örüyorum. 7 ve 8. Arka yüzde de bu 8 ilmeği düz öreceğim. Devamındaki ilmekleri de şu an ön yüzde olduğum için düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Bir diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde ilmekleri, düz ilmekleri şöyle yapıyorum hanımlar. Bakın şişim üstte, ipim altta. Böyle örüyorum. Ön yüzü örerken, ön bölüm örerken şöyle alıyordum. Şişim altta, ipim üstte böyle alıyordum. Arkada farklı almamın sebebi şu. Arka yüzde ters örgü örerken ilmek yönü düzgün düşüyor. Sebebi bu. Sizin örgünüz nasıl düzgün düşüyorsa, nasıl düzgün örüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Son şişime geldim. Yani bu ilk şişim, daha doğrusu bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son 8 ilmeğim haroşa. Bunu normal düz öreceğim yine.
bilek ayrımına kadar geldim. Şimdi geri döneceğim. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Geri döndüm. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 adet ilmeğimi haroşamı düz örüyorum. 5, 6, 7, 8. Şöyle baktığımızda ön yüze bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de şu an arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bundan ibaret. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece bilek kenarlarındaki haroşa ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Arkada başka yapılacak bir işlem, bir detay yok. Sonuncuyu da ters ördüm. Son şişime geldim. Buradakileri de yine ters olarak örüyorum. Bakın son 8 ilmeğin bilek kenarında haroşalarımı düz öreceğim. Yine bilek ayrımına geldik hanımlar. Şimdi tekrar geri döneceğiz. İşlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Yine 8 ilmek haroşa öreceğiz düz olarak. Ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuz için de diğer ilmeklerimizi düz örmeye devam edeceğiz. Diğer bilek ayrımı yaptığımız yere kadar böyle devam edeceğiz. Buraya kadar gelip sonra tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Patiğimizin arkasını bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda bilek kenarlarında birer diş haroşamız oluştu. Ben patiğimin arka bölümüne 15 sıra haroşa ördüm hanımlar. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün. Arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm. Şurada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bakın bilek ayrımından sonra arkayı ördükçe şu bölüm genişliyor. 4 şişteki ilmeklerim böylece tek şişte toplandı. Bakın dümdüz duruyor. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Diğer ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu öreceğiz hanımlar. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyorum. Arka bölümde de model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşayı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Zaten buraya da 24 ilmek ayırmıştık sol kenara. Burada da 24. ilmekte kesimimizi yaptık. Topuğumuz için şu araya baktığımda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Kesim yaptıktan sonra hanımlar geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Bu ilk ilmeği örmeden alıyorum. İlmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi yine düz öreceğim. Evet, son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani yine ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de öndeki ikisini bir keserek örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım.
Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumuzu ördüm geldim. Şimdi patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Her iki şişimizde de 24'er ilmeğimiz var şu anda. Tığım ile kesim yapacağım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini toplayarak örüyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi tığıma alıyorum. Sonra da diğer şimdiki ilmeğimi. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir topladım. 2 tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Arka ilmek aralarına girerek böyle gizliyorum. Zincir tekniğiyle tekrar bir düğümledim. Daha sıkı oluyor. Bu şekilde. Evet. Patiğimizi tamamladık. Bakın hanımlar, topuğumuz şöyle. Ayağı giyince şöyle duruyor. Çok temiz, düzgün bir görüntüsü var topuğumuzun da. Evet. Patiğimiz görüntü itibariyle bu şekilde. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Bir de modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok hoş bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız, yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizin hemen ayaktaki duruşu da bakın bu şekilde. Çok güzel, çok zarif bir görüntüsü var. Farklı bir model. Tabanımız, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.